Herkese merhabalar. Zamanı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde herkesin kolaylıkla yapabileceği hem çok pratik hem ekonomik hem de çok lezzetli bir tavuk tantuni tarifi hazırlayacağız. Bence tüm aileye hitap edecek güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifin yapımına geçmeden önce ben yine malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hemen tarifin yapımına başlayalım. Öncelikle bu tarif için 600 gram kadar tavuk eti kullandım. Ben 2 parça göğüs, 2 parça da kalça olarak kullandım. Dilerseniz sadece göğüs de kullanabilirsiniz. Bu ölçülerle toplamda 6 adet dürüm elde edeceksiniz. İsteğe bağlı tavuk miktarını arttırarak tarifi daha da fazla yapabilirsiniz. Öncelikle tavuklarımızı doğrayarak başlıyoruz. Jülyen olarak dikey şekilde kestikten sonra küçük küpler halinde doğramaya başlıyoruz. Eğer vaktiniz varsa tavuk etlerini dondurucuda 1 saat beklettikten sonra doğrarsanız doğramanız daha kolay olacaktır. Çünkü bu şekilde doğradığınızda biraz kaygan oluyor ve zorlanıyorsunuz. O şekilde yaparsanız daha pratik bir şekilde doğrayabilirsiniz. Bunu da püf noktası olarak sizlerle paylaşmak istedim. Tavukların tamamını doğradıysak artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Burada kullanacağımız tava veya tencere geniş olmalı ki etlerimiz eşit bir şekilde pişebilsin. Isıttığımız tavamıza tavuk etlerimizi direkt ekliyoruz. Üzerine yağ veya su eklemiyoruz. Tavuklar tamamen suyunu salıp tekrar çekene kadar iyice pişirelim. Pişirme esnasında etlerimizi ara ara karıştırarak ve tencerenin kapağını kapatarak pişirirsek daha yumuşak bir şekilde pişmelerini sağlayacağız. Tarifi mümkün olduğunca detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer aklınıza takılan bir yer olursa bana yorumlardan yazmanız yeterli. Mutlaka geri dönüş yaparım. Etlerimiz pişmeye devam ederken bir yandan da salatamızı hazırlamaya başlayalım. Bunun için tantuninin olmazsa olmazı maydanoz doğrayarak başlıyoruz. Bu ölçü için yarım demet maydanoz yeterli. Sadece yaprak kısımlarını kullanıyoruz ve mümkün olduğunca ince olacak şekilde kıyıyoruz. İkinci salata malzememiz olan soğanı hazırlayarak devam edelim. Bunun için bir orta boy soğanı piyazlık olacak şekilde ince ince doğrayalım. Soğanların üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı da sumak ekleyip iyice ovalım. Ve son olarak da 2 adet orta boy domatesimizi önce yarıya böldükten sonra ince şeritler halinde doğrayarak devam edelim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Salata malzemelerimizin tamamını hazırladık. Artık tavuğa geri dönebiliriz. Suyunu salıp tekrar çeken tavuklarımızın üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim. Lavaşları bu yağa batırarak ıslatacağımız için bol yağlı olması önemli. Bu yüzden 50 gram kadar da tereyağı ya da margarin ekleyelim.
Yağımız tamamen eridikten sonra üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Ve tantuninin olmazsa olmazı 1 yemek kaşığı kadar da tatlı kırmızı toz biber ekleyelim. İsteğe bağlı acı da kullanabilirsiniz ama bu şekilde yaparsanız tüm aileye hitap edecek güzel bir yemek olacaktır. Tavuklarımız da hazır olduğuna göre artık lavaşlarımızı sarmaya başlayabiliriz. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu ölçülerden toplamda 6 adet dürüm elde edeceğiz. Öncelikle çiğ köfte lavaşı kullandım bu tarif için. Lavaşlarımızı hazırladığımız tavuk harcının içerisine batırarak yağlandıralım. Mümkün oldukça her yerinin ıslanması için elinizden geleni yapın. Her lavaşın içerisine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tavuk harcımızdan ekleyelim. Bu arada lavaşların kolay sarılabilmesi için yatay olarak kullanıyoruz. Malzemelerimizi sırasıyla sağ taraftan başlayarak tek tek diziyoruz. Öncelikle tavukla başladık. İkinci olarak isteğe bağlı biraz maydanoz, biraz soğan ve son olarak da domateslerimizi ekleyelim. Her şey tamamsa lavaşımızı sarabiliriz. İlk lavaşımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Eğer çocuklar için hazırlayacak olursak soğan tercih etmeyebiliriz. Hatta maydanozu da belki sevmeyebilirler. Ben genelde çocuklarımı hazırlarken onlar tavuk döner zannetsinler diye içerisine biraz ketçap mayonez ekliyorum. Biraz patates kızartması ekliyorum. O şekilde tüketiyorlar. Ama biz bu şekilde tantuni olarak bayıldık. Sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ve mutlaka kanala abone olun. Çünkü desteklerinize çok ihtiyacım var. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın.